Citroen C3 Picasso sevenler, burası benim Picasso'nun evi. Şimdi Picasso'muzu dışarıya çıkartacağız. Garajımızı bir açalım. Picasso'muzu evinden çıkardık. Montaj yapacağımız yere getirdik. Ben şimdi size önce aldığım CarPlay tanıtayım. Birçok internet sitesinde satılıyor. Ben 3200 küsur lira civarında bir paraya satın aldım. İçinden böyle bir ekran ve üzerinde de hareketli bir kamerası var. Ön tarafı, isterseniz arabanın içini gösterebilecek bir ön kamera. Ayrıca geri vites kamerası ve kablosu. Burada güç kablosu ve burada da AUX kablosu olarak bize. Ben ekranı yapıştırmadan bana gelen tutturucuyla konsolun üstüne yerleştirerek koydum. Şimdi geri görüş kamerasının kablosunu yerleştirmek için kablo çok ortalıktan gitmemesi için kapının fitilini bir miktar açtım. Sonra şu bölümü bakın çektim, çıkardım ve kablomuzu fitilin yanından soktum ve bu içeriden şu gördüğünüz vida gevşettim bir miktar. Burası o zaman esnemeye başladı. Şu fitilin yanından kabloyu geçirdim. Bu kabloların ardından direksiyonun alt bölümünden geçirdim ve buradan böyle yukarıya çıkardım, yerleştirdim. Bu bölüm zor olmadı, kolay olmadı. Bundan sonrasına devam edeceğim şimdi. Şimdi geri vites kamera kablosunu fitilin altına yerleştirerek ön kapıyı geçiyoruz.
döşemeden arka kapı bagaj kapısına kadar getirdim. Oradan şimdi şu bölümü sökeceğim. Döşemenin altından geçip kapıdan aşağıya geleceğim. Kapının da döşemesini sökmüştüm. Şimdi onu yapacağım. Ön taraftan gelen kamera kablosunu döşemenin altından çıkardık. Burada kablomuz. Ancak şu bölümden arka kapağa geçmesi lazım. Onun için şu gördüğümüz bunun içinden kablo rahat geçmiyor. Bir tel yardımıyla, bir kablo yardımıyla bir ip geçirdim. Birazdan bunun içinden ip yardımıyla kabloları çekip şu aradan arkaya tarafa geçireceğim. Geri vites tetikleme kablosunu bağlamak için geri vites lambasını sökmemiz lazım. Bunun sökmesi son derece basit. Şu iki tırnaktan tutuyoruz, elimize çekiyoruz. Evet. Görüldüğü gibi elimize geldi. Gördüğünüz gibi pembe kablonun arasını açtım. Şimdi buraya bağlayacağım kablonun ucunu da açmıştım. Bunu dolayacağım. Ondan sonra elektrik bandıyla bir güzel bantlayıp yolumuza devam edeceğiz. Evet, gördüğümüz gibi ben burayı da araladıktan sonra tetikleme kablosunu da oraya bağladım. Şimdi bantla kapatacağım burayı. Fitilin üzerinden içine geçip arka kapıya gideceğim. Görüldüğü gibi elektrik bandıyla sardım ve bu aradan geçirip şuradan fitilden doğru yukarıya çıkartacağım. Sonra takarken de şurada iki tırnak var. Bu iki tırnağı yerleştiriyoruz ve yerleştikten sonra vurduğumuzda da burası kapanıyor. Geri vites tetikleme kablosunu bağladıktan sonra fitilden yukarıya doğru fitilin içinden çıkardım ve bu şu bölüme gelince döşemenin altına, yine fitili kaldırdığı zaman döşeme görünüyor. Döşemenin altına girdim ve buradan geri vites kamerasının kablosuyla beraber şu gördüğümüz hortumdan içeriden doğru geçirdim. Şu arka kapının iç kısmına geçtik. En çok zorlandığım yer bu hortumun içinden geçirmekti. Hortumun içinden geçirmek için buradan bunu kökten çıkartmamız gerekiyor. Burayı kökten çıkardım. Burayı da çıkardım. Bir güzel çıkardım. Sonra bir tel kablo yardımıyla kabloyu da iyice yağladım. İnce yağla yapıştırdım, buraya geçirdim. Biraz zorlandım bu konuda. Sonra düşündüm ki buradan doğru şu aradan kablonun buraya geçeceğini düşündüm. Ancak o bölüm şuraya geldiğimiz zaman arabanın diğer kabloları da buradan geçiyor ama içten o bölümü doldurmuşlar. Bir türlü geçiş yoktu. Ben de camın şu parmak giriyor oraya. Burada boşluk var. Bu aradan doğru kabloları geçirdim ve şuradan çıkardım. Birazdan burayı kapatacağım zaten. Bağlayacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Geri görüş kamerasının fişi var. Şu fiş. Bu fişi şu aradan geçirmek imkansız oldu. Geçiremediğim için kabloyu fişten önce kestim. Kabloyu geçirdikten sonra fişi tekrar buradan bağladım. İçinde 3 adet renkli kablo var. Renkleri birbirlerine bağladım. Kırmızıyı kırmızıya, beyazı bir tane siyah vardı yanılmıyorsam. Onu da siyaha bağladım. Bir tane de bobin kablosu şeklinde açık bir kablo vardı. Onu da birbirlerine bağladım.
bantlarla kısa devre yapmaması için bantladım. İçten tek tek bantladım. Sonra tekrar dıştan da bantlayarak bu işi bitirdim. Ve bunu da şu döşemenin bu aradan geçirdim. Şu gördüğünüz geri vites kamerasının kameraya bağlantı geçişi. Şurada güzel bir plastik kapak yapmışlar. Buradan geçeceği belli, yerine ayırmışlar. Orayı ben deldim. Bu bir kaplama malzemesi. Sonra kameraya geçelim. Kamerada burada. Birazdan ayarlarını da yapacağız. Burası da kameranın takıldığı yerde. Arabanın kitapçığında kameranın nereye takılacağı ile ilgili işaret vardı. Kitapçıktan öğrendim burayı da. Kitapçıkta işaretli olan yere takınca arka taraftaki kablonun geçeceği yerde ortaya çıkmış oldu. Arka kapak döşemesinin iç kısmını görüyorsunuz. Burada şu şekilde arabaya rapt olması için çıt çıtlar var diyeyim. İçeriye boşluklara geçiyor. Bunlardan evet. Şuralarda 2 tane vida var. Bunları arabaya yerleştirdikten sonra şu 2 vidayı vidamız da burada. Şu 2 vidayı da oraya tutturacağız. Ve işlemimiz bitmiş olacak. Görüldüğü gibi kapıyı kapat. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım. Ön kameramız. Böyle çektiğimiz zaman da aynı anda geri vites kamerasını da görebiliyoruz. YouTube müzikten kitaplığıma kaydettiklerim vardı. Oradan beğendiğim oynatma listesi. Göründüğü gibi harika. Şimdi arabamızı geri vitese takarsak bu arada ne oluyor bir bakalım. Evet, geri vites. Kamerası otomatik olarak devreye girdi. Çektik. Evet. Her şey bu kadardı.